Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bildiğiniz gibi kutu açılışını ve ilk izlenimini paylaşmıştım. Sıra geldi ikinci videoya. Mini Evo'yu derinlemesine inceleyeceğiz ve kullandığım anlarda yaşadığım detayları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir reklam değil, kendim satın almıştım. Hani öyle bir gaza geldim, bir YouTube videosu çekeyim istemiştim. Sonrasında böyle gerçekten biraz ilgi duydu. Hani ilgi gösteren arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Birkaç soru gelmişti. Hem detaylı inceleyeyim hem de deneyimlerimi sizlere aktarayım istiyorum. Hızlıca videoya geçeyim. Bu makine hibrit bir makine. Hibritten kastım ne? Bu makineyi dijital bir fotoğraf makinesi gibi düşünebilirsin. Diğer şipşak makineler gibi yazdırma özelliği biraz farklı. Bundan değineceğim zaten. Çektiğiniz fotoğrafları daha sonrasında yazdırabilme imkan tanıyan bir makine. Videonun ilerleyen kısımlarında da yazdırma seçenekleriyle ilgili tecrübelerimi de anlatacağım. Şimdi Mini Evo'nun gövdesindeki tuşlar ne işe yarıyor? Biraz onlardan bahsedeyim. Belki hani bir önceki videoyu izlememiş olanlar vardır. Hani izlemek isteyenler de kartları ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan gidip kutu açılışını merak edenler de izleyebilir. Şimdi öncelikle bu makineyi hani biliyorsunuz filmlerde kullanabiliyoruz. Hemen şurada göstereyim. Böyle ben 2 tane farklı film aldım arkadaşlar. Sadece filmi takarken kaset alanında sarı bir ibare var. Filmin üstünde de sarı bir ibare var. Onların birbirine denk gelmesine dikkat edin. Herhangi bir ters takma durumu yaşamayın. Bir ikinci uyarım da arkadaşlar. Hani oldu ki birkaç tane fotoğraf çektiniz. Sonra filmi kasetinden çıkartma gibi bir hataya düşmeyin. Filmler ışıkla temas ettiğinde bozulabilir ve hani yazık günah bir sürü para verip alıyoruz. Ziyan olmasın. Makinenin gövdesi metalik gibi duruyor arkadaşlar. Hani ben de fotoğraflarda ilk başta böyle metal hissini alarak satın almıştım ama gövde plastik. Hani bütün tuşları falan plastikten yapılmış. Ne kadar metalik dursa da sağlam gözükse de çizilmeleri ve darbelere karşı muhafaza etmek tamamen bizim elimizde. O yüzden korunaklı şekilde kullanmakta fayda var. Makinenin üstünde 2 farklı deklanşör var. Birincisi zaten klasik. Her fotoğraf makinesinde konumlandırılacak şekilde sağ elimizin altında bulunan bir deklanşör. Diğeri de selfie deklanşör arkadaşlar. Yani bana biraz ne gerek var dedim en başta. Sonra böyle dışarıda arkadaşlarımla selfie yapayım hani 3-5 kişi gözükelim dediğimde hakikaten şuradaki tuşa ulaş. Böyle bir farklı tutuş ya da sol elinizde tutmak gerekiyor. Sağ elle tutanlar için böyle kolaylıkla hani elinin altında olan bir buton olmuş. Kolaylıkla çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir tane de aynası var. Hemen lensin üstünde konumlanıyor. Oradaki aynadan da yine kadrajlamak aşırı kolay. Hani teoride biraz ya işlevsizmiş gibi geliyor ama pratiğe dökülünce gerçekten oradaki ayna bakıp tamam okey kadrajım doğru şekilde. Tek kişi belki o kadar işinize yaramaz ama birkaç kişi böyle selfie yapıp grup fotoğrafı çekmek istiyorsanız işlevselliği var. Önde de bir tane LED flash'ı var arkadaşlar. Yani fotoğraflarınızdaki o karanlık havayı alıp daha aydınlık bir görüntü sağlamanıza bence yardımcı oluyor. Gayet yeterli. Ayrıca yan tarafında da bir tane tripod yuvası var arkadaşlar. Yani tripoda bağlayarak da sabitleyip fotoğraflar çekebilirsiniz. Hani oldu ki yanınızda biri yok. Bir yerde sabitlemek istiyorsunuz. Zaten böyle mini tripodlar falan artık herkesin evinde var gibi geliyor bana. Dilediğiniz gibi böyle kendinizi de çekebilirsiniz. Bununla ilgili zaten bitiyor da videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Kullanım pratikliğinden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Sürekli alışık olduğum böyle hani böyle gözüme kamerayı götürmek, hani oradan vizörden bakmak gibi bir alışkanlığım vardı. Uzun yıllar böyle fotoğraf makinesi kullandığım için el alışkanlığı veya refleks gelişimi diyebilirsiniz. Bunda öyle bir vizör yok ama ilk başlarda böyle sürekli böyle bir hani şuradan bir vizörden bakayım gibi bir istek doğdu. Ama böyle hemen alışıyorsunuz. Eksiklik değil. Bütün işi arkada bulunan 3 inçlik LCD ekrandan hallediyoruz. Fotoğraftaki bütün ayarlamalarımız bunun üstünden gerçekleşiyor. Ekran üzerinden arkadaşlar fotoğrafla ilgili birkaç tane böyle özelliğe anlık olarak müdahale ettiğimiz alan var. Pozlama telafisine müdahale edebiliyoruz. Zamanlayıcıyı ayarlayabiliyoruz. Flash'ın nasıl yanması gerek? Açık, kapalı ve otomatik aslında çok böyle hani elzem bir durmuş gibi bahsetmek istemiyorum. Sonra makro çekim özelliğini ve en sonunda beyaz dengesini ayarlayabildiğiniz bir alan bulunuyor. Oradan da kolaylıkla bunları ayarlayabilirsiniz. Ona ulaşmak için de menü butonunun sağ okuna tıklayarak da gidip orada müdahale yapabiliyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Bunu alacak kişiler illaki merak edenler aranızda vardır. Çok böyle müthiş teknik özellikleri yok ama kısaca bahsetmek istiyorum. Bu makinenin sensörü arkadaşlar, yani dijital sensör dedik ya.
telefonunuzun kamerasından biraz daha küçük. Kabaca böyle anlatayım. Lensi 28 mm f2 diyaframda geliyor arkadaşlar. 10 santimden sonsuza kadar giden bir netlik mesafesi de var. Yani makro çekimlerde daha böyle objeye yaklaşarak çekim yapabileceğimiz olanaklar sağlıyor. Fotoğrafların boyutu da 2560'a 1920 gibi böyle 5 megapiksel çözünürlüğünde ve JPEG olarak kaydediyor. Makinenin otomatik netleme özelliği var. Bu otomatik netleme sayesinde çekeceğimiz manzaraları veya portreleri netlediğini yeşil bir kareyle bize gösteriyor ve netlediğini gösteriyor. Portre çekenler için, yani oldu ki bir arkadaşınızın böyle fotoğrafını çekiyorsunuz ya da kendinizi. Face Detection modu var arkadaşlar. Onu açarsanız da yüz algılayıp yüze netleme yapıyor. Şimdi gelin bu makineyi satın almayı düşünen veya bu makineye ilgi duyan kişilerin merak ettiği böyle en bariz konulardan biri filtreli efektleri. Lensin etrafındaki tekerleği çevirerek arkadaşlar 10 farklı lens efektini değiştirebiliyorsunuz. Normal modu, vignette modu, soft blur modu, fisheye modu gibi böyle farklı fantastik çekimler yapabileceğiniz lens modları var. Bununla birlikte bir de film efektleri var arkadaşlar. Retro, sepya, vivid, monokrom gibi film efektleriyle lens filtrelerini birleştirerek 100 farklı tarz kullanabiliyoruz. Hani yüzü kullanan olur mu bilmiyorum. Ben hiç kullanmak nasip olmadı. Yani neredeyse bir aydır makineyi her hafta sonu kullanıyorum. Ama böyle bir kullanım pratikliği alıştırmadım kendimde. Ama hani isteyen olursa kullanıp ya da farklı şeyler denemek isteyenler için yüze yakın tarz oluşuyor. Peki bu makineyi diğer makinelerden ayıran en temel özellik, en başta da bahsettiğim gibi arkadaşlar, hemen çıktı almıyor. Bu da ne demek? Yani biz bir fotoğraf çektik. O fotoğrafı anında, ya diyelim ki filmimiz yok. O yüzden bu makineyi kullanamıyoruz. Şipşak makinenin genel problemiydi. Bunu da çektik. Daha sonrasında gittik film satın aldık. Yazdırabiliyoruz. Ya da hani bizim bilirsiniz böyle şipşak makinelerde çoğu insanın başına gelen olaylardan birisi. Diyelim ki böyle bir aile fotoğrafı çektiniz. 3-4 kişiye dağıtacaksınız. Hatıra diye saklasın. O fotoğrafı çektik ve anda çıktı. Bir kere bitti. Dijital olarak kaydedemiyorduk. Bunda işte ona da bir çözüm var. Hani o fotoğrafı 4 kere 5 kere istediğiniz kadar yazdırabilirsiniz. En azından bu tarz şekilde kullanıp hani sürekli diğer türlü çektik, tamam Ayşe al, tamam çektik Ahmet al, Mehmet al deyip böyle hani 4 kere aynı fotoğrafı çekmekle uğraşmaktan da kurtarıyor aslında bizi. Bu güzel bir özellik olmuş. Baskısına gelelim arkadaşlar. Baskısı bence gayet kaliteli, güzel baskılar veriyor ama bunun için bence hani renk doygunluğu ve dokuların daha ön plana çıkması için ayarlarda Rich modu var arkadaşlar. Yazdırma ayarları diye bir sekme var. Oradan Rich modunu seçerseniz daha doygun ve satürasyonlu fotoğraflar çıktı alabilirsiniz. Önce güzel fotoğraf çektik. Hepsi bu makinede mi kalıyor diye böyle bir düşünceye kapılabilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Instax Mini Evo diye bir uygulaması var. Bu uygulamayı indirerek telefonla makineyi eşleştiriyorsunuz. Buradan fotoğraflarınızı aktarabiliyorsunuz. Ama şöyle bir hayal kırıklığı var arkadaşlar. Her fotoğrafı aktaramıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Niye aktaramıyorsunuz? Sadece yazılan fotoğrafları aktarmanıza izin veren bir kısıtlama var. Bu niye var bilmiyorum. Bir çözümünü de bulamadım. Sadece yazdırdığınız fotoğrafları aktarmanıza izin veriyor. Benim alternatif ikinci bir yöntemim var arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsetmiştim. microSD kart desteği var arkadaşlar. microSD kart alarak makinenin içinize takıp fotoğrafları bilgisayarınıza veya telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Efektleriyle beraber geliyor arkadaşlar. Yani efektler bunda kalmıyor. Onda herhangi bir şüpheniz olmasın. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben daha microSD kart takmadan fotoğraflar çektim. Sonra dedim ki hani bunu bilgisayara aktarayım. İlk aklıma gelen Type-C üzerinden bağlamak oldu. Type-C üzerinden bağladığımda sadece şarj edildiğini öğrendim. Fotoğrafları aktaramıyormuşuz. Ama microSD kartı taktığımda ayarlardan dahil depolamada olan fotoğrafları karta aktar diye böyle bir kopyalama özelliği var. O şekilde onları da karta aktarıp bilgisayarıma aktardım. Zaten ekranda birkaç fotoğraf bu zamana kadar gelmiştir diye tahmin ediyorum. Gelmemişse buraya koyayım. O fotoğrafları da dijital olarak bilgisayarınızda veya telefonunuzda saklayabiliyorsunuz. Oldu ki microSD kartınız yok. Dahili depolamaya kaç tane fotoğraf çekebiliyoruz? 45 tane fotoğraf çekmemize izin veriyor. Ama oldu ki en kötü bir microSD kart, yani 2 GB, 4 GB gibi bir microSD kart bile alsanız binlerce fotoğrafı kolaylıkla sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın çok işlevsel yöntemleri de var arkadaşlar. Birinci yöntem, diyelim ki hani telefondan eskiden kalma veya telefonunuzda çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırmak istiyorsunuz. Bu makineyi bir yazıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden fotoğrafınızı
fotoğrafınızı aktararak hem boyutlandırabilip hem renklendirebiliyorsunuz bu arada. Yani dokunuşlar da yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında makineye göndererek bir yazıcı olarak kullanıp yazdırabiliyorsunuz. Baskı kalitesi yani telefonla çekilmiş fotoğraflardan kaynaklı olacak daha iyi bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Baskıdaki fotoğraf kalitesi daha iyi çıkıyor arkadaşlar. Telefonla çektiğiniz fotoğrafları yazdırdığınızda. Uygulamanın bir diğer özelliği de arkadaşlar. Hani bahsetmiştim ya böyle tripoda koyabiliyorsunuz diye. Tripoda veya masaya koydunuz fark etmez. Uygulamada canlı izleme yani live view özelliği var. Bu sayede de hani kadrajınızı yaptığınızda örneğin bir aile fotoğrafı çekiyorsunuz. Genelde bu makineyi alanlar hep bir aile fotoğrafı çekmişliği vardır. Hani bu tarz makineleri alanlar. Telefon üzerinden de hemen kadrajı görüp hani herkes sığdı mı, bakıyor mu gibi dertleri de ortadan kaldırmış olarak hani çok böyle elzem bir özellik değil ama lazım olduğunda hayat kurtarabilecek bir özellik. Denediğimizde gerçekten işimize yaradı. Size de kullanmayı tavsiye ederim arkadaşlar. İşinize yarar. Son olarak şarj süresinden bahsetmek istiyorum. Şarj süresi arkadaşlar yani sıfırdan %100'e kadar 2,5 saatte şarj oluyor. Diyelim ki hani anlık olarak bir yere çıkmak istediniz. Yani o zaman şarjın olup olmadığından bir gün öncesinden emin olsanız fayda var. Çünkü hızlıca şarj olan bir cihaz değil. Hani bundan beklentim yani bu kadar küçük bir cihazdan beklentim daha hızlı şarj olmasıydı. Şarja taktığınızda da şarj olduğunu nasıl anlayabiliriz? Flash'in yanındaki kırmızı renkte bir lamba var arkadaşlar. O yandığında da şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Yani şarj oluyor, şarjı alıyor gibi. Ama yani tam şarjda da bir günü ya da bir hafta sonunu hani çok sık kullanmayacaksanız rahatlıkla geçirebilirsiniz. Mini Evo hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir konu varsa benim atladığım yorumlarda yazıp sorarsanız ben de cevaplarım arkadaşlar. Çünkü bazen aklımdan çıkabiliyor ne kadar not alsam da. Şipşak bir beğeni ve abone ol butonuna basarsanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.